Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kız çocuklarımız için fırfır yakalı bir yelek modeli anlatacağım. Çok tatlı, çok şirin böyle. İlk defa yapacaksanız bile kolaylıkla yapabilirsiniz. Hiç tereddüt etmeyin arkadaşlar. Erkek çocuklarına da yapabilirsiniz. Fırfır uygulamasını en son yelek bittikten sonra yaka kısmına sonradan tel alıp yapacağız arkadaşlar. Erkek çocuklarına da yaka yani fırfırını yapmadan örebilirsiniz. Size kalmış. Modelim çok tatlı, çok şirin dediğim gibi. Ne kadarlık bebişleri olur diye sorarsanız benim ipim bir tık kalın. Yani 100 gram 250 metre olduğu için elimde normal bir buçuk, bir buçuk, iki buçuk yaş arası olur diye düşünüyorum. Bir yaş, iki buçuk yaş arası da olabilir. Elinizin sıkılığına, genişliğine göre. İnce ip kullanırsanız 6 ay, bir buçuk yaşa kadar olur arkadaşlar. Evet, şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım. Nasıl yapacağız? Robalı bir model olacak. Yani yakadan 80 ilmek atarak başlayacağız. Roba desenimizde iki, iki ajurlu yani iki artırmalı V şeklinde ajur olacak. E, 80 ilmek başlayacağız. 20 artırma yapacağız. 240 ilmeğimiz olacak roba bitiminde. Sonrasında desenimizi yapacağız. Tamamen yeleği bitirdikten sonra yakasına fırfır uygulaması yapacağız arkadaşlar. Santim olarak da videonun bitiminde sonunda size şurası şu kadar santim oldu diye söyleyeceğim. İp olarak da rengi gördüğünüz gibi 40 beyaz, 5 tane de düğme kullanacağız arkadaşlar. Evet, başka söyleyeceğim bir şey yok sanırım. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İpimi ikiye katladım. Evet, 80 tane tek sayı, 80 tane ilmeğimizi atalım. Ben de atıp döneceğim. Evet, ilmeklerimi attım. Haroşa öreceğiz. Haroşaları ben ön yüzden de düz, tersinden de düz olarak örüyorum. Evet, bu şekilde haroşa örerek sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 3 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Bakın ön yüzde bir sıra haroşam oluştu bile. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği bu şekilde örmeden alıyorum ki kenarı düzgün olsun. Ve yine haroşa örerek ilerliyorum. Evet, bu şekilde haroşa örelim. 4 sıraya tamamlayalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 1 2 3 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi düğme iliği yapacağız. Bir de roba artırmalarına bu sırada başlayacağız. Kenar bantı 7 ilmek olacak arkadaşlar. Haroşayı ön yüzden düz ördüğüm için düz örerek ilerleyeceğim. Düğme iliğimiz için bu 1 2 3 ilmek ördüm. Düğme iliği için 3 ilmek ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve örgüme devam ediyorum. Şöyle sayalım. Ön patımız 15 ilmek olacak arkadaşlar. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ilmek ördük. Bir doladık. Bir düz ördük. Bir doladık. Evet, burada ben işaret koyacağım daha iyi anlatabilmek adına. Siz ilk defa yapıyorsanız işaret koyabilirsiniz. Ortadaki ilmeğime işaret koydum. Kol için 11 ilmek ayırıyorum. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. İşaretleyicimi aldım. Burada ortadaki ilmeğime işaret koyuyorum. Evet. Doladıktan sonra arkayı da 24 ilmek olarak ayarlayacağız. Yani 24 tane ilmek örelim. Artırdıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Evet, 24 ilmek ördüm, bir doladım, bir düz ördüm ve bir doladım. Yine ortadaki ilmeğime işaret koyuyorum. Kol için 11 ilmek örüyorum. Artırdıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 ilmek ördüm, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Ortadaki ilmeğime işaret koyuyorum. Evet. Kalan 15 ilmeğimi de örüyorum. Yine de sayalım. Yanlış olmasın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Ön yüz sıramı tamamladım. Tersine geçtim. Tersinden baştaki 7 ilmek haroşa, yani düz olarak örülecek. İlk ilmeğimi şöyle yönünü çevirip sağ şişimi aldım. 2 oldu. Haroşa örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7 ilmek haroşadan sonra tersinden ortadaki ilmeklerimi ters örüyorum. Artırdığımız ilmekler de ters olarak örülecek. Şöyle. Evet, bu şekilde son 7 ilmek kalana kadar ters olarak örelim. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters ördüm. O 7 ilmeğimi de haroşa, yani düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, artırdığım ilmek de düz, 5, 6 ve 7. Çevirdim. Ön yüzde olduğum için haroşalarımı da düz, modelimi de düz olarak örüyorum. Artırdığım ilmeğe kadar düz örerek ilerleyelim. Evet, zaten delik oluşmuş olacak. Şöyle bakın. Bir alttaki artırdığım ilmek bu. Gördüğünüz gibi onun öncesinde bir doladım. Şöyle belli oluyor. Gördüğünüz gibi öncesinde bir doladım. 3 tane düz örüyorum. 1, bu işaretlediğim ilmek tam ortada. 2, 3 düz ördüm. Bir doladım. Ve diğer artırdığım ilmeğe kadar düz örerek ilerliyorum. Evet, şöyle. Bakın buradan anlıyorum. Artırdığım ilmek, bir alttaki artırdığım ilmek karşımda. Onun öncesinde bir doladım. 3 tane düz örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir doladım ve yine diğer artırdığım ilmeğe kadar düz örerek ilerliyorum.
Evet, videoyu uzatmayayım arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar gelelim. Evet, diğer artırdığım ilmeğin öncesindeyim. Gördüğünüz gibi bir doladım. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir doladım ve düz örerek ilerliyorum diğer artırdığım ilmeğe kadar. Şöyle göstereyim, bakın diğer artırdığım ilmek karşımda. Öncesinde bir doladım. 3 tane düz örüyorum. 2 ve 3. Bir doladım ve düz örerek sıramı tamamlıyorum. Çevirdim, tersindeyim. Tersinde yine baştaki 7 ilmek ve sondaki 7 ilmek haroşa olacak. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örüyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra son 7 ilmek kalana kadar ters örerek ilerliyorum. Artırdığımız ilmekler de ters olarak örülecek. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters ördüm. Son 7 ilmeğimi de haroşa yani düz olarak örüyorum. Çevirdim. İpi kendime doğru aldığım ilk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Düz örerek ilerliyorum. Artırdığım ilmeğe kadar öreceğim. V şeklinde artırmamızı tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikili V oldu. Yani 1-2 sıra artırma olmuş oldu. Şimdi bu sırada tekrar diğer V'ye başlayacağız. Karşımda bir alttaki artırdığım ilmek var. Gördüğünüz gibi. Ve burada artırma yapmıyorum. Üçlü V yapsaydım burada artırma yapacaktım ama ikili V şeklinde artırma yaptığım için şöyle ortadaki ilmeğin öncesine kadar ilerliyorum. Yani 2 ilmek örelim. 1, 2. Bu işaret koyduğum ilmeğin hizasındayım. Gördüğünüz gibi onun öncesinde bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Evet, bu ilk sıra artırmada yaptığım işlemin aynısı. Diğer artırdığım ilmeğe kadar, bir önceki artırdığım ilmeğe kadar düz örerek ilerliyorum. Evet, bir alttaki artırdığım ilmek karşımda. 2 ilmek örüyorum. 1, 2. Şöyle işaretlediğim ilmek, bakın tam ortadaki ilmek. Onun öncesinde bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım ve düz örerek ilerliyorum. Diğer artırdığımız ilmeğe kadar gelelim. Evet, diğer artırdığım ilmeğe kadar ördüm. Karşımda duruyor gördüğünüz gibi. Onu gördükten sonra 2 ilmek örüyorum. Bakın 1, 2. Yani ortadaki ilmeğe gelmiş oldum. Öncesindeyim. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım ve düz örerek ilerliyorum yine. Diğer bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar. Saymıyoruz arkadaşlar. Buradaki ilmekleri saymıyoruz çünkü hep artırma yapıyoruz her ön yüzde. Böyle karışır. Aklınız karışır. Bir alttaki artırdığım ilmeği gördüm. Onu örüyorum. Ve bir sonraki ilmeğimi ördüm. Tam ortadaki ilmeğin öncesindeyim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Ve düz örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, ikinci ve artışımıza da başlamış olduk.
Düz örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Tersine yine aynı şekilde öreceğiz arkadaşlar. Baştaki 7 ilmek haroşa. Yani düz. İlk ilmeğimi de sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra ters örerek ilerliyorum. Son 7 ilmek kalana kadar. Evet, ters örerek ilerleyelim. Evet, tersinden son 7 ilmek kalana kadar ördüm. Onları da son 7 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Yine ön yüzde düz örerek ilerliyorum. Haroşalarımı da düz örüyorum. Düz örgümde düz örerek ilerliyorum. Bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar. Evet. V'nin ikinci artırma sırasında ne yapacağız? Bir alttaki artırdığım ilmeği gördüm. Öncesinde bir doladım. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir doladım ve düz örerek ilerliyorum. İkinci V artışımda tamamlamış oldum. Diğer artırdığım ilmeği görene kadar örüyorum. Evet, bir alttaki artırdığım ilmek karşımda. Öncesinde bir doladım. 3 tane düz örüyorum. 2, 3. Bir doladım ve düz örerek ilerliyorum. Artık bilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde öreceğiz. Burada yine bir alttaki artırdığım ilmeğin öncesinde artıracağım. 3 düz öreceğim. Bir artıracağım. Sonra diğerini de aynı şekilde öreceğim. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Evet, diğer artırmalarımı da yaptım. Düz sırasını tamamladım. Çevirdim. Tersinden dediğim gibi hep aynı şekilde öreceğiz. Baştaki 7 ilmek haroşa, ortadaki ilmeklerim ters, sondaki 7 ilmek haroşa. Ters sıramızda tamamlayalım. Evet, ters sırasını tamamladım. Ön yüzdeyim. 2 tane V şeklinde artırmalarımızı yaptık. Şimdi 3. V'ye geçeceğiz arkadaşlar. Onu da kısaca göstermek istiyorum. Bu şekilde devam edecek. Evet, artırdığım ilmeği, bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar örüyorum. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bir alttaki artırdığım ilmek karşımda. Onunla birlikte bak hemen ördüm. Bir sonraki ilmeğimi de ördüm. Yani onu gördükten sonra 2 ilmek ördüm, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Yani V'nin ilk sırasında artırmayı yaptığım gibi. Sonra düz örerek ilerliyorum. Şöyle diğerini de göstereyim hızlıca. Eminim çoğunuz anladınız. İlk defa yapacak olanlar için böyle detaylı göstermeye çalışıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir alttaki artırdığım ilmeği gördüm. 2 ilmek düz örüyorum. Tam ortadaki ilmeğim karşımda. Öncesinde bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Evet, bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Düğme iliğimiz 14 sıra haroşa ördükten sonra tekrar düğme iliği açacağız. Ben o düğme iliğinde yapımını göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bakın, düğme iliğinden sonra 1, 2, 3, 4 sıra örmüşüm. 14'e tamamlayalım. Desenimiz aynı şekilde ilerliyor. Deseni aynı şekilde ilerletirsiniz. V'lerimizi yapalım. İkili V artırmamızı. Sonra düğme iliğini yine beraber yapalım. Evet, ikinci düğme iliğime kadar ördüm. Ne kadar ördüm beraber sayalım. Bakın, düğme iliğinden sonra 3, 6, 9, 12, 13, 14 sıra haroşa oldu. Bu kısımda bu şekilde gördüğünüz gibi. İkinci düğme iliğimizi açalım. İlk ilmekten sonra 2 ilmek daha ördüm. Evet, 3 ilmek örmüş oldum. Bir doladım.
Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve yine örgüme devam ediyorum. Bu şekilde 14 sırada 14 haroşa sırasında bir iliklerimizi açalım. Artırmalarımız yine aynı şekilde devam ediyor. Ne kadar öreceğiz? Robası için şöyle şuradan göstereyim arkadaşlar, ne kadar öreceğiz. Bakın bu V artırmalar, ikili V artırmalar 10 tane olana kadar ne kadar örmüşüm. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane olana kadar örmüşüm. Toplamda 10 tane olsun, sonrasını göstereceğim. Evet, roba artırmamı tamamladım. Şöyle yine de beraber sayalım bakın. Bu V şeklindeki ajurlu artırmalarımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oldu. Şişimde de toplamda 240 tane ilmeğim var. Şimdi ne yapacağız? Bu sırada, bu aşamada 3 sıra haroşa öreceğiz. Bütün ilmeklerimizi, artırmalarımızı tamamladık. 3 sıra bütün ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Yani ön yüzden de düz, tersinden de düz olarak örelim. Gövde ve kolları ayırmadan önce. Böyle bu şekilde ön yüzden bütün ilmeklerimizi düz örelim. Dediğim gibi tersinden de düz örelim. Haroşa olsun. 3 sıra olana kadar örelim. Evet, 3 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Burası bu şekilde oldu. Şimdi ne yapacağız? Kol ve gövdeyi ayıracağız arkadaşlar. Kol kesimi yapacağız. Şöyle söyleyeyim. Önler 36 ilmek olacak. Kol 51 ilmek olacak. Arkada 66 ilmek olacak. Şöyle işaretlemeye gerek yok diye düşünüyorum. 36 tane ilmeğimizi düz olarak örelim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nereye kadar öreceğiz? Bu tam ortadaki ilmeğimiz, bakın. Ortadaki ilmeğimiz burada. 10'a kadar örelim. Evet, 36 tane ilmeğimi ördüm. Şöyle tam ortadaki ilmeğimizde örmüş olduk. Şimdi kol için 51 ilmeğimi keseceğim. Şöyle tırtıklı bir şekilde keseceğim. 36 ilmekten sonra 37. ilmeğimi de örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Burada bir eksiltme yapmış oldum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkinci ilmeğimi de kesmiş oldum. Tırtıklı kesmek istiyorsanız sonrasında ilmeğimi sol şişime aktarıp onu örüyorum. Bir, tekrar ilmeğimi sol şişime aktardım ve ördüm. İlmeğimi 2 defa örmüş oldum. Sonrasında bakın sol şişimle, bakın buradaki ilmeği aldım. Onu düz olarak örüyorum. Ve arkadaki ilmeğimi sağ şişimin önüne bırakıyorum. Evet, tırtıklı bir şekil aldı. Yine 2 tane eksiltme yapıyorum. 1, 2. 2 tane kestikten sonra burada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Ne yapmıştık? İlmeğimi sol şişime aldım, ördüm. Tekrar ilmeğimi sol şişime aldım, ördüm. Yani 2 tane zincir çekmiş oluyoruz. Sonra sol şişime buradaki ilmeği aldım. Onu düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeğimi alıp şöyle öndeki ilmeğin önden atlatıp bıraktım. Yine 2 tane kesiyorum. 1, 2. Evet, 51 tane kestiğimizi nasıl anlayacağız? Onu da göstereyim arkadaşlar. Bakın tam ortadaki ilmeğimizi, ana ilmeğimiz bu. Ondan yukarıya doğru gidiyorum. Bakın bu. Şöyle bunun
öncesine kadar şöyle 51 ve 52. ilmek arasına işaret koymuş oldum. Buraya kadar keseceğiz. Evet, şöyle 2 tane eksiltme yapmışım. Şimdi yine sol şişime geçirdim, ördüm. Yine sol şişime geçirdim, ördüm. Buradaki ilmeğimi bakın bu şekilde sol şişime geçirip onu düz olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Yine 2 tane eksiltme yapıyorum. 1 ve 2. Bu şekilde tırtıklı bir kesme işlemi yapmış oluyoruz. Tekrar göstereceğim. İlmeğimi sol şişime aktardım, düz ördüm, sol şişime aktardım, düz ördüm. Yani 2 tane zincir çekmiş gibi yaptık. Sol şişime buradaki ilmeği geçirdim, onu düz olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Yine 2 tane kesiyorum. 1 2. Evet, ilmeğimi sol şişime geçirdim, ördüm. Yine sol şişime geçirdim, ördüm. 2 defa ördükten sonra sol şişimi buradaki ilmeğe geçirdim, düz ördüm. Arkadaki ilmeği genişletip sol şişimin sağ şişimin önüne bıraktım ve 2 tane eksiltme. 1 2. Evet, bir defa daha göstermek istiyorum. Şöyle sol şişime geçirip düz ördüm, yine sol şişime geçirdim, düz ördüm. Buradaki ilmeği sol şişime geçirdim, onu düz ördüm. Arkadaki ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Yine 2 tane eksiltme yapıyorum. 1 ve 2. Evet, bu şekilde şöyle işaretlediğimiz yere kadar gelelim. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. Onları da keseyim. Şöyle ikisini bir ördüm. İkisini bir ördüm. Burada bu ilmek fazladan olduğu için arkadaşlar şöyle tam ortadaki ilmeğim sol tarafta, yani gövdeye arkaya aktarmış oldum onu. Şöyle fazladan bir ilmek daha örmüş olduk, yani onu buraya kattık. 51 tane ilmeğimizi kestik. Şimdi arkada 66 tane ilmeğimizi öreceğiz. Yine nasıl anlayacağız? Tam şöyle ortadaki ilmeğin bakın şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Onu gövdeye katacağım. Şöyle. Onu dediğim gibi gövdeye kattım. Böyle düz örerek ilerleyelim. Kol kesimini yaptık. Gayet güzel durdu. 66 tane ilmeğimizi örelim. Evet, 66 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi 67. ilmeğimizi de örelim. 67. ilmeğimizi ördük. Onu sol şişime aktardım. Bu kol ucunda keseceğiz. Yine aynı şekilde diğerini kestiğim gibi. İkisini bir ördüm. Yine sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 2 ilmek kestikten sonra ne yapıyorduk? Bu ilmeğimi 2 defa daha örüyorum. 1, sol şişime aktardım, ördüm 2. Sonra bu dipteki ilmeği sol şişime geçirdim. Onu düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeğimi genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. 2 tane kesiyorum. 1 2. 2 tane kestikten sonra bu ilmeğimi sol şişime aktardım, ördüm. Sol şişime aktardım, ördüm. Diptekinden ilmek alıyorum. Düz örüyorum. Arkadaki ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Yine 2 tane eksiltme. 1, yani 2 tane kesme işlemi yapıyorum. 2. Yine 2 defa ilmeğimi ördükten sonra alttan ilmek alıp düz örüp arkadaki ilmeğimi sağ şişimin önüne bıraktım. Evet, 51 tane ilmeğimizi bu şekilde
keselim. Evet, ilmeklerimi kestim. 51. ilmeğim sağ şişimde, 36 ilmek de sol şişimde var. Bu 51. ilmeğimi de kesiyorum. Yani tam ortadaki ilmek, onu gövdeye katıyorum. Dediğim gibi 36 tane ilmeğim kaldı. Onları da düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi şişimde toplamda 138 tane ilmeğim var. Ee, Burada tersinde koltuk altında dilerseniz artırma yapabilirsiniz. İsterseniz yapmaya da bilirsiniz. Neye göre artırma yapacaksınız onu da söyleyeyim. Eğer ki buna desen yapacaksanız, deseniniz mesela benim yaptığım desen 9 ilmek ve katları artı 4 ilmek fazla olunca tam denk düşüyor. Siz de hangi deseni yapacaksanız ona göre ayarlayın. Kaç ilmeğiniz eksikse iki koltuk altında da ikiye bölüp yarısını bu tarafta artırın, yarısını bu tarafta 6'ya kadar, 6 ilmeğe kadar artırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış, yine de bakarsınız. Evet, benim dediğim gibi toplamda 138 tane ilmeğim var. Kenar bantlarını hesaplamayın arkadaşlar. Kenar bantlarına desen olmayacağı için 14 ilmeği hesaplamayın. Ortadaki ilmekleri hesaplayın. Ortada benim 124 tane ilmeğim var. Desenimde 9 ilmek ve katları artı 4 olarak tam denk düşüyor. O yüzden koltuk altında artırma yapmayacağım arkadaşlar. Beden genişliği de yeter. Evet, şöyle tersinden 7 ilmek haroşamı örüyorum. 4, 5, 6, 7. Robamızı bitirmiş olduk. Şimdi gövdeyi birleştireceğiz. Ters örerek ilerliyorum. Evet, 36 ilmeğimiz vardı. 7 ilmeğini haroşa ördük. Geriye kalanları ters örerek ilerliyorum. Buraya kadar gelelim. Evet, ters örerek koltuk altına kadar geldim. Direkt karşıdaki ilmeğimi de ters örerek ilerliyorum. Bakın şöyle. Bu şekilde. Direkt geçiş yaptım. Orada artırma yapmadım. Evet. Burada yaptığımız işlemin aynısı, yani direkt geçişi burada da yaparsınız. Ters örelim. Son 7 ilmeğimizde haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Robamız hazır arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben desen için 9 ilmek ve katları artı 4 ilmek demiştim. Artı 4 değil, artı 7 ilmek olacaktı. Kusuruma bakmayın, orada yanlış hatırlamışım. Evet. Ne yapacağız? 4 sıra ön yüzden düz, tersinden de ters öreceğiz. Kenar bantları yine haroşa olacak. 7 ilmeğimi haroşa. Desene başlamadan 4 sıra düz bir şekilde devam edeceğiz. 7 ilmek haroşadan sonra düz örerek ilerliyorum. Evet, ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz örelim. Tersinde 7 ilmek haroşa, ortadaki ilmeklerimiz ters. Son 7 ilmeğimiz haroşa olacak. Bu şekilde toplamda 4 sıra örelim. Sonra desenin yapımına geçeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi 4 sıra hiçbir işlem yapmadan ördüm. Bu şekilde oldu. Bu sırada desene başlayacağız. Desen olarak şöyle göstereyim. Bu modeli uygulayacağım. Şöyle göstereyim. Desenim arkalı önlü 4 sıradan oluşuyor. İkinci desen sırasında arayı yapacağız arkadaşlar. Desenimizi gördüğünüz gibi. Her desen aralarında da 4 sıra hiçbir işlem yapmadan öreceğiz. Bu şekilde olacak. Evet. Yan bantlar hariç ortada 124 tane ilmeğim var. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6,
7. 7 ilmek haroşadan sonra 3 ilmek örelim. 1, 3 ilmek düz örüyorum. 2, 3. 3 ilmekten sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sola doğru kesim yapmış olduk. Bir artırdık, bir eksiltme yaptık. 2 desen arasında da 7 ilmek olacak. 7 ilmek örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Yine 7 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmekten sonra yine bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Evet, ilk sıramız bu şekilde devam ediyor. 7 ilmek ör. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir dola, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ör. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. 7 ilmek ördüm, bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm ve 2 ilmeğim kaldı. Onları da örüp kalan 7 ilmek haroşamı da örüyorum ve sırayı tamamlamış oluyorum. Çevirdim. Desenimizin tersinde hiçbir işlem yok. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Desenimin tersinde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Artırdığımız ilmeklerde ters olarak örülecek. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters, son 7 ilmeğimizi de haroşa örüp sıramızı tamamlayalım. Evet, ters sıramı tamamladım, çevirdim. Ön yüzdeyim. Desenimin ikinci ön yüz sırası ya da arkalı önlü sayarsak 3. sırasındayız. Şöyle 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra bir ilmek ördüm. Bir ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir öreceğim. Sağa doğru kesim yapacağım. Şöyle bir alttaki artırdığım ilmek bu, gördüğünüz gibi. Ondan önce 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Yönünü çevirip şöyle yönünü çevirmeyi de göstereyim. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğin şu şekilde yönünü çeviriyorum. Sol şime aktarıp ikisini bir sağa doğru ördüm. Bir doladım. Bir alttaki artırdığım ilmeği düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, desenim bu şekilde oluştu. Arada 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ördükten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü bu şekilde çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 2 tane ajur, yani 2 tane artırma yapmış olduk. 2 eksiltme, 2 artırma. Arada 4 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 4 ilmek örüyorum. Arada 1, 2, 3, 4. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, desenimi bu şekilde oluşturdum. Arada 4 ilmek. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Yine desenimi yaptım. Kenarda bir ilmeğim kaldı. Onu da ördüm. Kalan 7 ilmek haroşamı da örüp desenimin ikinci ön yüz sırasını tamamlamış oldum.
çevirelim. Tersinden yine hiçbir işlem yok. Haroşalarımızı haroşa, desenimizin tersinden de bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Evet, bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, ters sırasında tamamladım. Birinci desenim gördüğünüz gibi açığa çıktı. Şimdi 4 sıra düz bir şekilde devam edeceğim. Yani önden düz, tersinden ters olarak öreceğim. Hiçbir işlem yapmadan. 4 sıradan sonra ikinci desen sırasını oluşturacağız. Şöyle biraz da öreyim. Böyle ön yüzden bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bir olacak. Tersinden baştaki ilmeklerimiz ve sondaki ilmeklerimiz haroşa. Orta ilmekler ters olacak. İkinci sırayı örmüş olacağız. Sonra üçüncü sıra, sonra arkadan dördüncü sırayı örüp ikinci sıra desen kurumuna başlayacağız arkadaşlar. 4 sıra örüp döneceğiz. Evet, desenden sonra 4 sıra düz bir şekilde devam ettim. Bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Tersi de bu şekilde. Düğme iliğini son anda hatırladım arkadaşlar. 14 sırada bir düğme iliğini unutmayalım. Evet, ikinci desen kurumuna geçelim. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 7 ilmek haroşadan sonra ilk desenimizi yaparken 3 ilmek örüp deseni o şekilde başlamıştık. Şimdi bu sırada ikinci desen sırasında 8 ilmek örüyoruz. 1 haroşalardan sonra 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Arada yine 7 ilmek var. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmekten sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 7 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıranın sonunda göstermek istedim arkadaşlar. Böyle karıştıran olabilir. En son 7 ilmek ördüm, bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Burada da kenarda bakın. 1 2 3 4 5 6 tane düz ilmeğim oldu. Başlangıçta 8 ilmek ördük. Deseni yaptık. Son desenimizi yaptıktan sonra 6 tane düz ördük. Evet, kalan ilmeklerimi haroşa örüp desenimin ilk ön yüz sırasını tamamlamış oldum. Ve çevirdim. Tersini biliyorsunuz. Tersini hep ters olarak öreceğiz. Haroşaları da haroşa olarak öreceğiz. 7 ilmek haroşadan sonra ters örerek ilerliyorum. Son 7 ilmek haroşa olacak. Sıramızı tamamlayalım. Evet, ön yüze geçtim. Desenimin ikinci ön yüz sırasındayım. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3 4 5 6 7. 7 ilmek haroşadan sonra düz örerek ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. Şöyle saymayabilirsiniz. Saymak istemezseniz bakın. Bir alttaki artırdığım ilmek bu. Gördüğünüz gibi. Onun öncesindeki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bu şekilde. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Burada desenin ikinci ön yüzünde ne yaptıysam aynı işlemi yapıyorum. Sadece baştaki 6 ilmeği ördükten sonra yaptık.
Yine arada 4 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4. Saymazsak da bakın bir alttaki artırdığım ilmeğin öncesindeki 2 ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Yine 4 tane düz. 2, 3, 4. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Eminim anladınız. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi son eksiltmeyi yaptıktan sonra 3 5 tane düz ördüm, 7 ilmek haroşa örüp sırayı tamamladım. Çevirdim, tersini biliyorsunuz, ters sırasını tamamlayalım. Evet, ikinci desenimizi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Yine 4 sıra önden düz, tersinden ters olarak öreceğim. Hiçbir işlem yapmadan 4 sıra öreceğim. Sonra 3. desenimizin kurulumunu göstereceğim arkadaşlar. Evet, 4 sıra düz bir şekilde devam edelim. Evet, 4 sıra düz bir şekilde devam ettim. Şimdi 3. desen kurulumunu yapacağız. Şöyle nasıl anlarsınız onu da göstermek istiyorum. Belki karıştıran olabilir. Şöyle tersinden şöyle şu ajurdan sonra, son ajurdan sonra ters sıralarını sayın arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra görünüyor. Yani ajurdan sonra 5 sıra ördükten sonra diğer desene başlarsınız. Evet. İlk desen sıramızda ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, 3 6 7 ilmek haroşamı ördüm. Ne yapmıştık? 3 ilmek düz örmüştük. 7 ilmek haroşadan sonra 3 ilmek ördüm. 3 ilmek ördüm, bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 7 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmekten sonra bir doladığım sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Yine 7 ilmek ör. 3 4 5 6 7. Bir dola, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ör. Desenimin ilk desenimin birinci ön yüzünde ne yaptıysam aynı işlemi yaparak başladım. Bu şekilde sırayı tamamlarsınız. Tersini artık biliyorsunuz. Desenin ikinci ön yüzünde ne yaptıysak aynı işlemi yaparsınız. Bilirsiniz arkadaşlar. Bilemezseniz bu modelin yapım videosunu ben ayrıyeten kanalımda paylaştım. Oradan da bakarak yapabilirsiniz. Videoyu geriye alıp da yapabilirsiniz. Size kalmış. Hatta biraz ustaysanız hiç kendiniz de bilirsiniz arkadaşlar. Böyle bu şekilde devam edelim. Düğme iliklerini unutmayalım. Yeterli boyuta gelince alt lastik kısmına beraber başlayacağız. Evet, desenlerimi tamamladım. Benim için yeterli arkadaşlar. Daha uzun da yapabilirsiniz. Size kalmış desen kısmını. Ne kadar ördüm, kaç desen ördüm beraber sayalım. Bakın kenardan en alt kısımdan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desen sırası örmüşüm. Dediğim gibi daha da uzatabilirsiniz. Son deseni yaptıktan sonra 4 sıra yine düz bir şekilde devam ettim. Düğme iliği olarak da en son 5. düğme iliğini açtım. Şimdi alt bant kısmını yapacağız. Yani lastik kısmını. 5 sıra haroşa öreceğiz. Haroşayı yine ön yüzden de düz, tersinden de düz olarak örelim. Evet, 5 sıra haroşa örüp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi 5 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Artık kesim yapalım. Şöyle ilk ilmeğimi yönünü çevirdim. Onu sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Burada
tırtıklı kesim yapmıyorum. Düz bir kesim yapacağım. İlmeğimizi sol şişimize aktarıyoruz. İkisini bir örüyoruz. Ne sıkı ne geniş, nasıl ördüyseniz o şekilde ilmeklerinizi kesin. Evet, tamamen bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, kesme işlemini tamamladım. Yeleği bu şekilde de kullanabilirsiniz ya da benimle birlikte yakasına fırfır da örebilirsiniz arkadaşlar. Evet, fırfır yapımını anlatacağım. Şimdi şöyle tutuyorum arkadaşlar. Evet, yapımına geçelim inşallah. Ne yapacağız? Yeleğimizi bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Yeleğimizi bu şekilde tuttum. Yan bantımız 7 ilmek haroşamız var. 7 ilmek haroşadan sonra bakın en son aşağıya doğru 4 sıra haroşa örmüşüm. Son haroşa sırası, yani en alttaki haroşa sırasından şöyle iple değil de ilk önce şişle alalım isterseniz. Şöyle bu en alt haroşa tellerin bakın alta bakan kısmında, şöyle üst kısmı burası, alta bakan kısmı burası. Buradan başlayarak tel alıyorum. Şöyle batıyorum, şişime geçirdim. Sıradaki alt teli şişime geçirdim. 2 oldu. Saymaya da gerek yok. Şöyle ben size anlatmak adına sayıyorum. 3, bakın bu şekilde 4, 5, 6, 7, şöyle alt tel burada 8, bir sonraki alt tel burada gördüğünüz gibi 9, bir sonraki alt teli haroşanın burada böyle alt tellerinden şişimi geçirip onları ilmek haline çevirmiş oluyorum. Şöyle yanlış batarım diye de kamera açısından korkuyorum. Şöyle alt telleri alalım arkadaşlar. Böyle bak. Burada alt teli var. Diğer haroşamın da alt telini alıyorum. Böyle son şöyle nereye kadar alacağız? Yan banta kadar. Yani buraya kadar bu şekilde tel alarak gelelim. Evet. İlmeklerimi aldım. Gördüğünüz gibi son telimi de buradan aldım. Şimdi bu şekilde çeviriyorum. Şöyle çevirelim arkadaşlar. Düz kısmı burası olacak. Ters kısmı da alt taraf olacak. İpimizi alalım. Şöyle ipimi biraz uzun bırakıyorum ki sonra fırfırı kenara dikeyim arkadaşlar. Şu şekilde. Bu ilk ilmeğimi şöyle düz ördüm. Düz ördükten sonra 2 tane ters örüyorum. 1, 2. Şöyle ilmekler biraz sıkı oldu tel aldığımız için. Kenar ilmekten sonra 2 ters ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. 2 tane ters. Pardon, 3 tane ters öreceğiz aralarda. 1, 2, 3 ters, bir dola, bir düz ör. 3 tane ters. 1, 2, 3. Bir dola, bir düz ör. 3 tane ters. 1, 2, 3. Bir doladım, bir düz ördüm. 3 tane ters. 1, 2, 3. 3 tersten sonra bir doladım, bir düz ördüm. 3 tane ters. 1, 2, 3. Bir dola, bir düz ör. Evet, 3 ters, bir dola, bir düz ör şeklinde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. En son 3 ters ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. Son 2 ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. İlmek sayısı eksik olursa arkadaşlar buradan bir tel alıp şöyle
Hatta biz de tel alalım. Şöyle şuradan tel alıp şişinize geçirip onu da düz olarak örelim. Böyle bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet, çevirdim. Hemen ilk ilmeğimi yönünü çevirip örmeden sağ şişimi aldım. Karşımda 2 düz ilmek var. Düz örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Modelimizin tersindeyiz. Kenar ilmekten sonra 2 düzümü 2 düz şeklinde ördüm. Karşımda bir ters var. Artırdığım ilmeği de ters olarak örüyorum. Karşımda 3 düz ilmek var. Düz örüyorum. Bir ters ilmek var. Onu da ters örüyorum. Artırdığım ilmeği de ters örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Artırdığımız ilmekler de ters olarak örülecek. Yani 3 düz 2 ters şeklinde ilerliyoruz. 2 ters 3 düz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelin. Evet, sıranın sonuna geldim. Son 3 ilmeğim kaldı. Onları da düz örerek sıramı tamamlıyorum. Burada bu iki ipi birbirine şöyle bağlayayım. Açılmasın. Çevirdim. Modelimi yine ön yüzündeyim. Ön yüzünde artırma yapıyoruz. Ajur yapıyoruz. Desen kuruyoruz yani. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Karşımda 2 ters ilmek var. Ters örüyorum. Kenar ilmekten sonra 2 ters ördüm. Tersten sonra bir doluyorum. 2 düz ilmeğim var. Bir alttaki artırdığım ilmek ve sonraki ilmeğimi düz ördüm. 3 tane ters. 1 2 3. Bir dola, 2 düz. 1 2. 3 tane ters. 1 2 3. Bir dola, 2 düz. Düz sayımız artıyor gördüğünüz gibi. 3 ters. 1 2 3. Tersler sabit kalacak. 3 tersten sonra bir doladım. 2 düz ördüm. 1 2 3 ters. Bir dola, 2 düz. 3 ters, bir dola, 2 düz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. En son bir doladım, 2 düz ördüm. 3 tersimi de örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Modelimin tersine geçmiş oldum. Evet, şöyle ilk ilmeği örmeden aldım. Karşımda düzleri düz, yine tersleri ters öreceğiz. 2 düzüm var. Onları da ördüm. Bu sırada ters sayısı 3'e arttı arkadaşlar. Bakın 1 2, artırdığım ilmek de ters olduğu için 3 ters 3 düz. 3 tane ters, artırdığımız ilmekler de ters olacak. 3 tane düz. 1 2 3. 3 ters 3 düz. Bu şekilde örerek sırayı tamamlayalım. Evet, ters sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüze geçtim. 2 ajur oldu. 3. ajur sırasındayız. Yani 3. artırma sırası. Kenar ilmekten sonra 2 ters ördüm. 2 tersten sonra bir doladım. 3 tane düz var karşımda. 3 düz örüyorum. 3 ters 1 2 3. 3 tersten sonra hemen artırıyoruz ve düzlerimizi örüyoruz. 2 ve 3. 3 ters 1 2 3. Tersler sabit. Bir dola, 3 düz ör. Evet. 3 ters, bir dola, 3 düz. Bu şekilde örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, 3. ajur sıramı yani ön yüz sıramı tamamladım. Çevirdim. Tersinde yine tersler ters, düzler düz olarak örülecek. Kenar ilmekten sonra 2 düzüm var, düz örüyorum. Tersin 4 tane oldu. 1 2 3
Artırdığım ilmekte ters 4 oldu. 3 düz 4 ters. 3 düz 4 ters. Bu şekilde örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, ters sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Dördüncü artırma sıram. Toplamda 5 defa artıracağız ve tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şöyle bu sırayı da göstereyim. Kenar ilmekten sonra 2 ters, 2 tersten sonra bir doladım. Karşına 4 düz ilmek var. 4 tane düz örüyorum. 3 tane ters, bir dola, 4 tane düz, 3 tane ters, bir dola, 4 tane düz. Evet, düz sayılarımız artırdığımız için, artırdıklarımızı düzleri eklediğimiz için artıyor arkadaşlar. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Tersinde artık biliyorsunuz, tersler ters, düzler düz olacak. Tersinde örelim. Bir sonraki ön yüzde yine anlatacağım. Evet, tersinde ördüm. Şimdi 5. son artırma sıramdayım. Bakın 4 sıra ajur oluştu. 5. sıraya gideceğiz. Kenar ilmekten sonra 2 ters örüyorum. Yine 2 tersten sonra bir artırma yaptım. Düz ilmeklerin 5 olduğu 2, 3, 4, 5 düz. 3 ters, bir dola, 5 düz. Üç ters, 2, 3. Bir doladım, 5 düz ördüm. Evet. 3 ters, bir dola, 5 düz. Bu şekilde örerek ön yüz sıramızı tamamlayalım. Tersinden de gördüğümüz gibi tersleri ters, düzleri düz örerek sırayı tamamlayalım. Kesim işlemine geçeceğiz. Evet. Fırfırımızı tamamlamış olduk. Şimdi kesim yapacağız. Şöyle 5 sıra oldu gördüğünüz gibi. İlk ilmeğimi yönünü çevirip onu sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. İlmeğimizi sol şişimize aktaralım. İkisini bir örelim. Nasıl ördüysek o şekilde ne sıkı ne geniş olsun. Bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, kesme işlemini tamamladım. İpimi de birazcık uzun bıraktım ki bu fırfır kısmını şöyle yan tarafa dikeyim arkadaşlar. Böyle havada durmasın. Sabit dursun diye. Şöyle düz taraftan şöyle denk geldiği yerden bakın. Denk geldiği yerden dikelim. Evet, böyle bu şekilde diktim. Gördüğünüz gibi arkadan düğüm atayım. Diğer tarafı da şöyle bakın, burada da ipimizi başlarken uzun bırakmıştık. Burayı da aynı şekilde kenar bant hizasında dikelim. Evet, diğer tarafı da diktim arkadaşlar. Fırfır uygulamasını da bitirdik. Yeleğimiz tamamen bitmiş oldu. Çok hoş, çok güzel oldu. Şöyle ölçü vermek için kameramı yukarıya kaldırayım. Evet, kameramı yukarıya kaldırdım. Şöyle ense kısmından aşağıya doğru 35 santim arkadaşlar. Şöyle 35 santim. En olarak da 3 yaşa kadar da olur. 3 hatta çocuk sayısı 3,5 yaşa kadar olur arkadaşlar. Evet, 25,5. En olarak da 25,5 santim. Şöyle roba kısmı bu şekilde
koltuk altına kadar 16 santim. Şöyle robo kısmı buradan da 14 santim. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Böyle ılık ütü yapabilirsiniz arkadaşlar. Ilık ütü yapabilirsiniz ama ütüye çok dikkat edin. Sıcak olursa emeğiniz boşa gider. Tersinden ütüleyin. Ütülemek isterseniz tersinden ılık ütü. Yani ılık derken böyle en düşük derecede arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Ama cesaret ister. Çünkü el işiniz araya gitmesini istiyorum. Dikkatli, çok dikkatli ütülerseniz daha iyi olur. Ütü yapmak isterseniz tabii ki. Böyle çok tatlı, çok şirin oldu. İnşallah dediğim gibi anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum kısmına istiyorum yazmanız yeterli arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Eğer ki şimdi değil de ileride örmek isterseniz onu da söylemek istiyorum. Kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.